Örgü Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere motiflerden oluşan bu tığ işi, şal, etol şal yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Etol şalınıza bakın şöyle bir kemer takarak böyle hırkaymış gibi de kullanabilirsiniz. Yani dilediğiniz şekillere çevirebilirsiniz arkadaşlarım. Yapımı çok zor değil. Gayet kolay bir yapıma sahip. Motifli zaten gördüğünüz gibi. Daha büyük ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Buraları uzatabilirsiniz arkadaşlarım. Videonun içerisinde bahsediyorum. Kenarlarına saçaklar da yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle saçaksız da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gelin şimdi bu güzelliği hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlar. Şalımı yaparken kullanmış olduğum iplerim Etrofil Bambu Lüks arkadaşlarım. Şöyle bunun numarasını hemen sizlere söyleyeyim. 70 212. Bunun numarası 70 700. Bunun numarası 70 408. Bunun numarası 70 313 ve bunun numarası ise 770 77 777. Evet, ağırlıklı olarak bundan kullanacağız. Tığ olarak ise arkadaşlarım şöyle göstereyim. 3,25 milim tığ kullandım şalımı yaparken. Şimdi hemen bu turuncu ipimizle başlıyoruz arkadaşlarım. Motifleri yaparak başlıyoruz. Toplam 11 tane motif yaptım. Daha büyük, daha küçük yapabilirsiniz sayıyı. Motifimiz de şu şekilde olacak. İlk başta da gördünüz gerçi ama şöyle bir görüntüye sahip olacak. Renk tamamen size ait. Dilediğiniz renklerle, dilediğiniz iplerle de yapabilirsiniz. Şöyle hemen bir halka yapıyorum. İçerisine giriş yaptım. Ve şu şekilde çekiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Biraz yükseliyorum. Arkadan şu şekilde alıp öne geçiriyorum. 16 tane, yani bundan sonra 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Sonra iyice şöyle çekiyorum. Bunu arkadaşlarım toplam şu en sondakini bitirirken şöyle ikisini birlikte alırsanız ipi de aynı zamanda saklamış olursunuz. Sonra şuradan giriş yapıyorum. Şimdi diğer sıraya geçeceğim. Her sırada bir renk kullanacağım için bunu buradan kesebilirim. Bundan 11 tane, ben 11 tane yaptığım için diyorum. 11 tane yapıp ikinci rengimize geçebiliriz. Bu arada bu ipimizi de hani kendimize böyle sürmemiş oluruz. Şöyle alalım ikinci ipimizi. Ben şu yeşil ipi kullandım. Şöyle bakın, herhangi bir yerinden girişimi yapıyorum. Sonra bu ipimi şu şekilde alıyorum. Biraz bırakıp şöyle bununla bir iki tane zincir çekiyorum. Sonra üzerine bir alıp aynı yerin içerisine giriş yapıyorum ve buraya bir tane iki yarım trabzan sonra birleştiriyorum. Bir zincir çektim, üzerine bir aldım. Hemen yanındaki yere de aynı şekilde yarım trabzan, yarım trabzan sonra birleştiriyoruz. Bir zincir, iki de çekebilirsiniz. Sonra bakın şöyle girişimizi yaptık. Bunu bu tarafa doğru götürelim. 2 tane yarım trabzan yapıyoruz ve birleştiriyoruz. 1 2 zincir, 1 2,
birleştirdik. Sonra hemen yanındaki ikili trabzanımın üzerinden giriş yapıp oraya da aynı şekilde 2 tane yarım trabzan yapıp birleştiriyorum. Şu aralardan da giriş yaparak da alabilirsiniz arkadaşlarım. Dilerseniz şöyle üstünden de giriş yaparak alabilirsiniz. Bu da toplam 16 tane olacak. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sonuncu yerimize de 16.'yı yapıyoruz. Getiriyorum. Şurası ile birleştiriyorum. Kaydırarak bir tane zincir çekip artık bu ipimi de kesiyorum. Şimdi o 11 tane yapmış olduğumuz şu turuncu yerimizin üzerine de yine aynı şekilde bunu yapıp bu ipimizi de artık kenara alabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer kahverengi olan şu ipimize geçiyoruz. Onu da arkadaşlarım şöyle herhangi bir aradan yine giriş yapıyoruz. Ve aldık, çektik şöyle. Yine aynı şekilde 1, 2, şöyle 3 tane çektim. Sonra içerisine giriş yapıyorum. Herhangi bir boşluk bakın. 3 tane zincir çekiyorum. Biraz sıkı bir şekilde 3 zincir ya da 2 zincir fark etmez çekebilirsiniz. Şöyle yine 2 tane yarım trabzan yapıp birleştiriyoruz. 1, 2, evet, son yere geldim. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum. Yine tepe noktasıyla birleşimimi yapıyorum. Şöyle ve kesiyorum artık bunu da. Sonra bu üçüncü sırayı bu şekilde yapıp 11 motife uygulayıp diğer rengimize geçebiliriz arkadaşlar. Diğer rengim bu oluyor. Şimdi burada şöyle herhangi bir yerinden giriş yapıyorum.
Bakın şuradan tutuyorum. Şöyle yine aynı şekilde 1 2 3 4. Çünkü buraya üçlü trabzan yapacağız. 1 2 doluyoruz. Hemen yanına köşemizi oluşturuyoruz şu anda. Şöyle bir tane üçlü trabzanın ikili trabzan şeklinde çekiyoruz. Yani yarısını yapmış oluyoruz. Şöyle topladım bakın. 1 2 doladım. Tekrar üçüncüyü de aynı şekilde 2 defa da çektim. Sonra hepsini birlikte çekiyorum. 1 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. Yana geçtim. 1 2 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Birleştiriyorum. Sonra 1 2 tane zincir çektim. Diğerine geçiyorum. 1 2 3. Bazılarını 2, bazılarını 3 çekin arkadaşlarım, aradaki zincirlerin, ki hani böyle sıkı bir şekilde durmasın. Şöyle. Şimdi burası bir köşemiz. 1 2 üçüncüyü de yapıyorum. 2 3 topladım. 1 2 zincir çektim. Üzerine 2 doluyorum. Buraya da diğer köşemizi yapacağız. Şöyle 2 tane çektim önce, sonra ikinciyi de aynı şekilde, üçüncüyü de aynı şekilde yapıyorum ve birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum, üzerine 2 doladım. Yine 3 tane önce ikili yarım trabzan yapıyorum. 2 3 sonra birleştiriyoruz. 1 2 3 tane zincir çekelim, aşağıya inelim. Boş yuvaya yine yan yana 3 tane bu şekilde yerlerimizi yapalım. 2 3. Birinciyi yapmış olduk. Hemen ikinciyi yapıyoruz. 1 2 3. Üçüncüyü yapıyoruz. 1 2 3. Tamamladık. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Üzerine 2 aldık ve diğer köşemizi oluşturuyoruz. Köşelerde üçlü trabzan, ortalarda ikili trabzan şeklinde ama yarım yapıp birleştiriyoruz arkadaşlarım. Şöyle 1 2 oldu, bu da 3. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi bir köşemi daha yapacağım. Ve kare bir motif haline getirmiş olacağız. Şimdi bunu yarısını yapmıştık bu köşemizin. Diğer yarısını da bununla tamamlıyorum yine. 3 tane şöyle trabzanımı yaptım, birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum, buradan giriş yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte alırsanız daha güzel duruyor. Ve bağladım. Şimdi de bu ipimi ile yapacak olduğum işlemi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlarım. Şimdi ana rengimize geçiyoruz. Ana rengimizle şöyle yine herhangi bir köşeden girişimizi yapıyoruz.
köşeden başlıyoruz arkadaşlarım. Özellikle söylemek istiyorum. Diğerleri önemli değil ama bunu köşeden başlamamız gerekiyor. Şöyle girişimi yaptım. 1, 2, 3 tane buraya zincirimi çektim. Bir ikili trabzan boyutuna getirmiş oldum. Hemen yanına 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra arada zincir çekmeden ya da bir tane çekebiliriz şöyle daha rahat dursun diye. Şöyle her bir boşluğa üçer tane 1, 2, 3 ikili trabzan yapıyoruz. Normal bir şekilde bir zincirimizi çektik. Devam ediyoruz. 1, 2, 3 böyle devam edelim. Köşede 2 tane yapıyoruz bu işlemi. Evet, köşeye geldim. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 1, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Devam edelim. Yandan şöyle üçer tane ikili trabzanları yaparak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, son yere geldim. Son köşeme bir tane zincirimi çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Bakın şuradan hemen şöyle giriş yapıyorum. Şöyle birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Üzerine bir aldım. Hemen bakın şu köşenin yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Sonra buraya geçtim. 1, 2, 3. Sonra buraya 1, diğer köşeye gelene kadar bu şekilde devam ediyoruz. 3 tane yaptık gene. Sonra buraya 1, 2, 3. Son olarak buraya da aynı şekilde 1, 2, 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlarım 5 tane ile geldik bakın buraya. Burası bizim köşemiz. Köşeden sonra 5 tane aralara ikili trabzanlarımızı yaptık. Üçlü şekilde. Sonra buradan bakın şuradan giriş yapıyorum. Şöyle kaydırarak devam ediyorum. 2 ve 3. Sonra buraya 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Aradaki boşluğa geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Sonra üzerine bir aldım. Bu boşluğa 1, 2, 3. 2 tane yaptıktan sonra üzerine bir alıyorum. Buradan giriş yapıyorum şu şekilde ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine 2 doluyorum. Buradan giriş yapıyorum ve buradan bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonra çeviriyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen bakın şu ikili trabzanımızın üzerinden giriş yapıyoruz ve bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar üzerine bir aldık. Bu boşluğa giriş yapıyoruz. Şöyle 1,
2, 3. Sonra üzerine 1 aldık. Buradan giriş yapıyoruz. Pardon, 2 alıyoruz üzerine. Buradan giriş yaptık ve şu şekilde çekiyoruz. Sonra çevirdik tekrar. Buraya 1, 2, 3 tane zincir çektik. Üzerine 1 aldık. Şu arkadaşlar üzerinden, bakın şunun üzerinden giriş yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, sonra üzerine 1 alıp buradan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar çeviriyoruz. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Geldik. Hemen bakın şu tarafa doğru devam edeceğimiz için geliyoruz ve şu ikisinin içerisinden şu şekilde giriş yapıp kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şuradan giriş yapıyoruz. Kaydırarak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Gelip bakın şunun tepesinden dönüş yaptığımız yerde tepesinden giriş yapıp kaydırarak bağladık. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Geliyoruz, bakın şu köşemiz. Köşeler araya gelecek. Tekrar buralardan köşe oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi buradan 4 zincirden sonra sık iğne ile bağladık. Sonra tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Üzerine 1 alıp aradaki yerlerden giriş yaparak 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 5 tane olacak arkadaşlar. Şöyle 1, yani diğer köşeye kadar devam etmiş oluyoruz. 2, 3. Devam ettik. 1, 2, 3. Devam ediyoruz. 1, 2, 3. Son olarak buraya da 5. üçlü ikili 3 tane olan ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim iyice. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Sonra çevirdik. Hemen buradan girişimizi yapıyoruz. Kaydırarak bu aradaki yere geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Üzerine 1 aldık. Bu boşluğa 3 tane. Diğerine de aynı şekilde 1, 2, 3. Sonra üzerine 1 alıp bakın yanındaki diğer boşluğa geçiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 doladık. Bir tane buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra çeviriyoruz. Yine 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Üzerine 1 aldık. Hemen bu ikili trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra üzerine 1 alıp aradaki tek kalan boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3. Üzerine 1 alıp buradan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yaptık. Çevirdik. Şöyle buraya 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. Üzerine 1 aldık. Ortadan giriş yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan. Üzerine 1 aldık. Buradan giriş yapıyoruz. İkili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çevirdik. Aşağıya doğru dörtlü zincirler çekip şöyle kaydırma yaparak bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4. İkinci yer. 1, 2, 3, 4. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir geliyorum. Köşenin içerisine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Bakın ikinci köşemizi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi yine devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine önce beşli olan yerimizi diğer köşemize kadar devam ettiriyoruz. Burayı hiç kesmeden sizlere göstermek istiyorum hepsini. Tam olarak anlaşılsın diye arkadaşlarım. Şöyle sonuncuyu yaptım bakın.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yerimiz oldu. Çevirdik. Hemen kaydırarak ortasına geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Ara boşluğa giriş yaptık. Üçlüyü yaptıktan sonra buraya da aynı şekilde sonra bir tane üzerine aldık. Bu boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 doladık. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıp çeviriyoruz. Buraya 1, 2, 3 zincir. Hemen bunun üzerine bir tane ikili trabzan. Sonra bir aldık. Aradaki boşluğa, tek kalan boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra bir üzerine aldık. Buradan giriş yapıp şöyle bir tane ikili trabzan çevirdik. 1, 2, 3 zincir, üzerine bir aldık. Ortadan giriş yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan, sonra bir tane de bu tarafa bakın şöyle ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektik, çevirdik. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Buralarda dörder zincir çekerek yapıyoruz arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4 geldik diğer köşemize. Buraya da şu şekilde bağlıyoruz. Evet, bakın son yerimize geldik. Yine aynı şekilde 4 zincir ve ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Çevirdik. Kaydırmayla ilerliyoruz. 1, 2, 3 zincir. Buraya bir tane ikili trabzan, 2 alıp hemen buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir tane ikili trabzan buraya. Tekrar üzerine alıp 3 tane ikili trabzan buraya. Bir aldık üzerine. Buradan giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan çeviriyoruz. 1, 2, 3 zincir, bir aldık üzerine. Hemen ortaya, ortadakinin üzerine ikili trabzan. 1, 2 doladı, bir doladım, pardon. Buradan giriş yapıp bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 çevirdim. Şuradan girişimi yapıyorum. Evet, 4 tane zincirimi çektim. Bakın burası diğer köşemde, artık orta yeri oldu. Onun hemen içinden giriş yaptım şöyle ve bağlıyorum. Şimdi burada üzerine bir alıyorum ve bakın şu kenara, yani şuraya 4 tane çakma sık iğne ile devam ediyorum. 2, 3, 4. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Her bir boşluğa 4'er tane çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle şuraya geldiğimizde bakın şu ikisini birlikte şöyle kalınca oluyor. 2, 3, 4. Sonra en son bu tepe noktasına geldiğimizde buraya 3 tane, 1, 2, 3. Sonra yine üzerine bir alıp bakın tam bu tepenin içerisinden giriş yapıyoruz. Dördüncüyü buraya yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar yine buraya aynı yere giriş yapıyoruz.
birinci çakma sık iğnemizi buraya yapıyoruz. Sonra üzerine bir aldık. Bakın şurası ortada tek kalacak. Şu ikisini birlikte alıp şöyle 3 tane çakma sık iğne yapıyoruz buraya. 2 ve 3. Bakın şöyle. Köşeyi buraya aktarmış olduk. Sonra devam ediyoruz. 4 tane yine şöyle ikisini birlikte alarak arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Yükseldiğimiz ve şu yaptığımız yerlerin ikisini birlikte alarak 4'er tane çakma sık iğne yapıp devam ediyoruz. 3 ve 4. Sonra burası zaten tek. Hemen 4 tane de buraya yapıyoruz. 2, 3 ve 4. Bakın bir tarafını tamamlamış olduk. Şimdi diğer yeri de aynı şekilde devam ediyoruz. Hepsinin içerisine 4'er tane çakma sık iğne yaparak. Tepe yerine 3 tane, 2, 3, dördüncü tam tepe noktasına bir tane zincir, diğer tarafa geçiyoruz. Üç yaptım. Dördüncü de bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlarım. Şöyle bakın, motifimizin bitmiş hali bu şekilde oluyor. Hafif bir buhar ütüsüyle burası da gayet düzgün duruyor arkadaşlarım. Şimdi ekleme işlemine geçeceğiz. Bakın şöyle bir kenarı kaldı. Burası zaten yarımdı. Şimdi burada bir zincirimizi çekiyoruz. Ekleyeceğimiz motifimiz burası. Hemen bunun bakın aynı köşesinden tam bu bir zincir çektiğimiz yerden girişimizi yapıyoruz. Şöyle kaydırarak bağladık. Bir zincir çekelim köşe olduğu için tekrar. Şuradan bakın girişimizi yaptık. 1, hemen yanından devam ediyorum. 2, 3, 4. 4'ü tamamladım. Şimdi buraya geçiyorum. Diğer motifimin. Bakın şöyle ekleyeceğim. Bu motifimin de ilk arası olan şuradan girişimizi yapıyoruz. Ve buraya kaydırarak bağlıyoruz. Bakın şöyle. Sonra bir tane zincir çekip rahatlatalım ve yine 4 tane çakma sık iğnemizi yapalım. 2, 3, 4. Diğerine geçelim arkadaşlar. Bakın şurası. Şu şekilde de alabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle alıp 2 dörtlü grubun arasından giriş yapıp bağlıyoruz bu şekilde. Sonra üzerine aldık ve buraya yine 4 tane 1, 2, 3, 4. Sonra diğerine geçiyoruz. Bağladık. Bir zincirimizi çektik. Bir aldık üzerine. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Aynı şekilde bunun da yine ortadan giriş yaptık. Aldık. Bir zincirle sabitledik ve devam ediyoruz.
3 tane çakma sık iğneyi burayı yaptıktan sonra dördüncü tepeye yaptım. Bir tane zincir çektim. Geliyorum diğerinin tepe noktasıyla birleştiriyorum ve bir zincir çekip diğer tarafa doğru devam ediyorum. Şöyle bir tane burayı yaptım. 3 tane de buraya yapıyorum. 2, 3. Sonra devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi son yere geldim. Hemen şöyle alıyorum, kaydırarak bağlıyorum ve bitiriyorum. Motiflerimi bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlarım. Bakın. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bir buhar ütüsü ya da böyle üst üste koyunca bir müddet durunca bu şekle geliyor arkadaşlarım. Bakın bunlarda da buhar ütüsü yok. Böyle uzunca bir şalımın ana yerini elde etmiş oluyorum. Şimdi herhangi bir köşesinden giriş yaparak şöyle bir alalım. Evet, bu ipimizi sakladık. Şimdi arkadaşlarım şuradan köşeden girişimi yapıyorum. Şöyle hepsine ikili trabzan uyguluyorum. Bu artık motiflerimizi ekledikten sonra yapmamız gereken işlem. Bir sıra şeklinde böyle bütün yerlerden giriş yaparak ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, bu şekilde buradan başladık. Hepsini arkadaşlarım, bütün motiflerimizin etrafını bu şekilde çevirerek tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın bütün motiflerimin her iki kısmının da şöyle göstereyim sizlere, ikili trabzanlar yaparak tamamladım. Kenarları da dahil olmak üzere arkadaşlarım. Şimdi bunu bitirdikten sonra orta kısmına geçiyoruz. Şalımızın şöyle aldım, bakın bir tane buraya ikili trabzan yaptım. Bu kenarda giden yerimiz olacak arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen yanındaki yerden giriş yaparak bakın şöyle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu hariç. Bu kenar böyle kalacak arkadaşlarım. 10 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. 1, 2 atlayıp buradan giriş yapıp tekrar 10 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle. 2 zincir, tekrar 10 tane ikili trabzan, alttan 2 tane atlıyoruz. Buradan giriş yaparak tekrar 10 tane ikili trabzan yapıyoruz. Artık tek tarafına çalışacağız arkadaşlarım. Şöyle 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10. 2 zincir çekip tekrar diğerine geçiyoruz. Şimdi bu işlemi az önce dediğim gibi şöyle bakın. Motiflerimin bu sırasına buraya kadar, yani şu motifimin son yerine kadar devam ettiriyorum. Böyle 10 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, tekrar 10 tane ikili trabzan şeklinde şöyle. Evet, bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın 10 tane ikili trabzan, 2 zincir şeklinde sona geldim. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum ve geliyorum, buradan giriş yaparak buraya bir tane kenar olarak ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra şöyle çeviriyorum ve bir miktar yükseldikten sonra arkadan aldım, birleştiriyorum. Buraya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra 2 zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Bakın 1, 2 atlıyorum. Buradan giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlarım. Bakın burada da 2 tane kaldı. 2 buradan, 2 buradan azaltmış oluyoruz. Şimdi 2 tane zincir çektik, tekrar üzerine 1 aldım. Bu boşluktan giriş yapıyorum. Aradaki o 2 zincirli yerimizden 2 tane buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şimdi tekrar yine buradan 1, 2 atlayıp 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Aşağıdaki 10 olan sayıyı 6'ya düşürmüş oluyorum. Şöyle 3, 4, 5, 6. Bakın 2 tane kaldı. 2 zincirimizi çektik. Üzerine 1 aldık ve yine 2 tane ikili trabzanla başlıyoruz. Şöyle. Tekrar 2 zincir. Yine tekrar 6 tane, şu ikisini atlıyoruz. 6 tane ikili trabzan yapıp devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, şöyle bakın. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi şu kenarından ben bir tane böyle yükseldim ki şu tam olsun diye yerimiz. Şöyle burada 2 zincir çekerek yapmayı unuttuğum için bu şekilde bir yöntem geliştirdim. Şimdi burada yine ilk ikili trabzan boyutuna getirdikten sonra hemen yanındaki iki boşluğa 1, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine 1 aldım. Bakın şu ikisinin üzerine de ikili trabzan yapıyorum. Bu 2 olan sayıyı 6'ya çıkartıyorum arkadaşlarım, şöyle. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine 1 aldım. Burası 6 idi. 6 taneydi. 1, 2 atlıyoruz. Şu ortadan giriş yapıyoruz. 1, 2. Bakın şöyle. 6 tane burası olurken 2 tane burası oluyor. Sonra 1, 2 zincir, üzerine 1 aldım. Hemen bu boşluk, bakın. 2 yerimizin arasındaki boşluktan giriş yapıyoruz. 2 tane buraya, 1, 2. Sonra 2 tane bunun üzerine, 3, 4. 2 tane de bu boşluğa, 5, 6. Sonra 2 zincir. Şimdi buraya tekrar bu kısmına ikisini atladık. 1, 2 atladık. Üçüncüden giriş yapıyoruz. Üçüncü ve dördüncüyü üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Burayı tamamlarken burayı da ortaya getireceğiz birazdan. Şöyle 1, 2 zincir çektim yine. Üzerine 1 aldım. Yine boşluğa geçiyorum. 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Buraya 2 tane buraya.
Toplam 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın. Bir tane daha yapıyoruz. 2, 4, 6. 1, 2 zincir. 2 tane buraya. Evet. Şu görüntüyü elde ediyoruz. Ve bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da tamamladım. Şimdi bakın şöyle kenar kısmına 2, 4, 5 tane toplamda yer yaptım. Şöyle yine yükseliyorum. Bu 5'i arkadaşlar yine aynı şekilde devam ediyorum. Önce kenarlarda yarım olacak. 2, 4, 5, alttaki ikili trabzanlarımızı tamamladıktan sonra yine bu boşluğa 2 tane şöyle 1, 2 ikili trabzan yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bakın şu boşluğa geçiyorum. Sayıyı ilk başta başladığımız gibi 10'a çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane yaptık. İlk bakın burada yaptığımız gibi 2 tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar bakın şu ikisini atlıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Yine 10 tane buraya ikili trabzan yaparak devam ediyorum. İkisi bu boşluğa, diğer 6 tanesi buraya, sonra 2 tane de diğer boşluğa yaparak şöyle evet, 2 boşluğa da yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlarım, bu şekilde bakın. Evet bakın 10 tane yaptık. 2 zincir. Burası kenar olduğu için 7 tane yaptık. Şimdi burada yükseliyorum bir miktar. Şöyle bir, şöyle aldım. 2, 3, 4, 5. 5 tane düşürdüm sayıyı. Şimdi arkadaşlarım bu az önce de söylediğim gibi bu orta kısmından şurayı başlıyoruz tekrardan. Bir yer daha başlayacağız. Buraya 2 zincir çekiyoruz. 5 tane yaptıktan sonra şöyle 2 tane bu boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çektik. 1, 2 atladık. Üçüncüden başlayıp 6 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bakın. Sonra 2 zincir çekiyoruz ve bu boşluğa geçiyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip tekrar bu 10 olan yerin üzerine 6 taneye düşürüyoruz sayıyı. 2 bir taraftan, 2 bir taraftan atlayarak şöyle devam edelim. Evet, 2, 4, 5 ve 6. 2 zincir çektik ve devam ediyoruz. Şimdi üstüne bir diğer sırada arkadaşlarım burayı yine 2, 2 düşüreceğiz. 2'ye, buraları da 4'e 6'ya çıkartacağız sayımızı ve şöyle baklava dilimi gibi bir görünüme sahip olacak. Şimdi bunu dilediğimiz uzunluğa gelene kadar, yani şöyle bu yerlerden bir miktar yaparak devam edelim. Bu şekilde. Evet, şimdi burayı bakın bu şekilde tamamladım.
Şöyle sayarsam toplam, yani tamamlanmış olan bu yerlerimizden 4 sıra şeklinde yana doğru giden, şöyle sayarsak 2 tane, 2 tane de yarımımız var arkadaşlar. Yarım, tam, tam, yarım. Şimdi şöyle göstereyim. En son sırayı bu şekilde 10 tane ikili trabzan, arada 2 zincir şeklinde bitiriyoruz. Ve şimdi yeşil ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Yeşil ipimi alıyorum. Şöyle motiflerimizin ön tarafı, şurası bakın, ön olan kısmı, oradan girişimizi yaptık. Buraya biraz fazla şöyle bırakalım. Çift kat olarak gidelim. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Hemen yanındaki bakın şu boşluklardan giriş yaparak ikili trabzanlar yapıyoruz. Şu ipimizi de aradan götürelim. Toplam iğne buralarda 10 tane, ara boşluğa geldiğimizde 2 tane ikili trabzan, bakın. 2 zincir olan yerlerimize 2 tane ikili trabzan, buralardan devam ediyoruz. Şu bakın şuralarda. Evet, burayı da tamamladım arkadaşlarım. Bakın şöyle yeşil ipimizle. Şimdi bunu kesiyorum ve turuncu ipime geçiyorum. Turuncu ipimle hemen bu ön taraftayım yine. Bakın şöyle ilk başlangıç yerimize geldik. Buradan girişimizi yapıyoruz. 4 tane zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. Sonra buradan üzerine 2 doluyorum. Şöyle. Ve geliyorum. Şu bakın hemen yanındaki yerden girişimizi yapıyoruz. 1 2. 2 de durduruyoruz. Sonra tekrar 2 alıyoruz. 1 2 atlayıp üçüncüden giriş yapıyoruz. 1 2, sonra hepsini birlikte çekiyoruz. Şu şekilde. 2 tane zincir çekiyoruz. 1 2 doladık. Aynı yerin içerisinden giriş yapıyoruz. 1 2 çektik. Sonra tekrar 2 doladık. 1 2 atladık. Buraya geçiyoruz. Ve 1 2, üçüncü de hepsini birlikte alıyoruz. Şöyle bir görüntü. 1 2 zincir, üzerine 2 doluyoruz. Buradan girişimizi yaptık. 2 defa çektik. Üçüncüyü bıraktık. 1 2 doladık. Sonra 1 2 atladık. Üçüncüden giriş yaptık. 1 2 ve birleştirdik. 1 2 zincir, 1 2 doladık. Buradan giriş yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra tekrar 2 doluyoruz. 1 2 ve buradan giriş yaparak buraya hepsini birlikte topluyoruz. 1 2 zincir. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. 1 2 atladık. Zikzaklı bir görünüm elde edeceğiz. 1 2 zincir. Şöyle bakın. Şimdi biraz daha yapalım ve diğer rengimizle ne yapmamız gerektiğini de ben sizlere göstereyim. Şöyle aldım.
Bir iki atladım. Ve bu şekle getiriyorum. Evet, bu rengimizle bu şekilde devam ediyoruz. Sona kadar devam edeceğiz. Sonra bu rengimi alıyorum. Tabi bu renklerin sıralaması tamamen size ait arkadaşlarım. Nasıl isterseniz, hangi rengi kullanmak isterseniz. Burada ben koyu kahveyi kullanacağım. Hemen bu kenardaki yerden girişimi yapıyorum. Sonra yine onu şöyle 1, 2, 3 tane buraya zincirimi çektim. Fazla ipimi kesiyorum. Sonra üzerine bir aldım. Buraya hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bu boşluğa geçiyorum. 1, 2, bir de buradan 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üzerine bir aldım. Boşluğa geçtim. Bakın şu aradaki yere. 1, 2, hemen bir de buradan alıp üçüncüyü de buraya yapıyorum. İkili trabzanımı. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde de bu sıramızı normal ikili trabzanlar yapıp bu rengimizle tamamlıyoruz. Evet, böyle bunu da tamamlayalım. Bu iki sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Diğer sırada ise bu renk ipimi alıyorum. Pardon, şu ipimi alıyorum. Ana rengimizi. Bunu yine üzerinden şöyle girişimizi yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 tane zincir çektim. Üzerine bir alıyorum. Hemen şuradan giriş yaparak buraya ikili trabzanlar yapıyorum. Yine dümdüz hiçbir şey yapmadan bu şekilde ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bunu da biraz ilerleteyim. Sadece ikili trabzan yapıyoruz ama bir üstünü şimdi değiştireceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlarım, şimdi bu düz sırayı, yani şu sırayı da yaptıktan sonra şu rengimi alıyorum.
Ben bu tarafı tamamladım, geldim şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere şu kalan kısmını ile göstereceğim. Şöyle bu ipimi şöyle bir kurtarayım. Evet. Şimdi yine kenarından bu ipimizi başlıyoruz. Daha sonra şöyle 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 düz sıranın üzerine 1 2 3 doladım. Aynı yerin içerisine giriş yapıyorum. 1 2 3 4 de çekiyorum. 1 2 3 doluyorum. 4 defa da çekiyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3, şöyle 2 3, bir tane daha yapıyorum. Toplam sayıyı 5'e çıkartıyorum. 1 2 3 aldım. 4 defa da çektim. 2 4 5 tane yapıyorum. Sonra alttan 1 2 3 4, şu beşincinin üzerinden giriş yapıp şöyle bağlıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir, 1 2 3 doladık ve yine dörtlü trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. 2 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. 5. Sonra geliyorum yine şöyle 1 2 3 4 5. hemen üzerinden giriş yapıyorum. Şöyle ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz bu sırada. Sonra 1 2 3 4 5. hemen şöyle girişimizi yapalım. Bir tane geçtik. 1 2 3 4 5 6. Burası 4 oldu. Şimdi bir tane daha yapalım. 5. 1 2 3 4 5. Şuradan giriş yapıp sık iğne ile bağlıyoruz. Şöyle kenara getirip bağladım. Daha sonra kesiyorum bu ipimi. Evet, görüntümüz bu sırada bu şekilde oluyor arkadaşlarım. Şimdi yeşil ipime geçiyorum. Bakın onu da şu şekilde yapacağız. Şöyle şu ipimiz çekelim şöyle. Evet, yeşil ipimize geçtik. Şöyle alıyorum. Şimdi bu kenardaki ilk başlangıç kenarındaki yerden girişimizi yapıyoruz bu ipimizle. Sonra 1 2 3 doladık. Geliyoruz, bakın şu birleşim yerinden giriş yapıyoruz. 1 2 3 4 defa da çekiyoruz. 1 2 3 zincir, 1 2 3 doluyoruz. Tekrar aynı yerin içerisine bir tane daha
dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Bunu da getirip şöyle üst tepe noktasından giriş yaparak buraya sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 3 doladık, geliyoruz, bakın şu ikisinin arasındaki şuraya giriş yapıyoruz. 1 2 3 4 tane de çekiyoruz. 1 2 3 zincir, 1 2 3 doladık ve burayı da bu şekilde bağlıyoruz. Sonra buradan giriş yapıyoruz tekrar şöyle ve sık iğne ile tutunuyoruz. 1 2 3 doladık, dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane, 3 doladık tekrar ve dörtlü trabzanımızı yaptık. Sonra tepesinden giriş yapıyoruz. 1 2 3 doladık, 1 2 3 zincir, sonra buradan tekrar girişimizi yapıyoruz. Ve bu sırayı da bakın şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Ve köşesinden girişimizi yaptık, bağladık. Son yere geldim. Oraya da bağlıyorum arkadaşlarım bu şekilde. Ve şimdi bununla 1 2 3 tane iğne yapıyorum. Bütün etrafını bu rengimle çeviriyorum arkadaşlarım. Şöyle 1 2 3 zincir, köşe olduğu için dönüş yerimiz 3 defa yine doladım ve geliyorum, yine aynı bu köşenin içerisinden bir tane daha alıyorum, dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu arada yaptığımız, şurada yaptığımız işlemi aynısını buraya uygulayacağız. 1 2 3 zincir, 1 2 3 doladık. Şöyle 1 2 3, diğerini durduruyoruz. 1 2, artık 2 dolayabiliriz. Hemen şuradan girişimizi yapalım. 1 2, hepsini birlikte çektik. Şu ovalliği oluşturmak için böyle bir şey yapıyoruz. 1 2 3 zincir, 1 2 doladım. Artık 2 doluyoruz arkadaşlarım burada. Şöyle ikisini çektim. 1 2 doladım. Yanındaki boşluğa geçiyorum ve oraya da aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3 zincir, tekrar aynı yerin içerisine önce ikili yarım trabzan, sonra yine 2 doluyorum, 2 çektim, üçüncü de birleştiriyorum. 1 2 3 zincir, aynı yerin içerisinden bir tanesini aldım, 1 2 doladım, yan tarafa geçip oradan bir tane alarak şöyle bir yer oluşturuyorum. Daha sonra da turuncu olan ipimizle de bunun üzerinden geçeceğiz. 2 3 1 2 doladık, aynı yerden giriş yaptık, 1 3 dolamışız, 1 2 doluyoruz, 1 2 doladık, hemen yan tarafından giriş yapıp oradan alarak tamamladık. 1 2 3 zincir. Bunu dediğim gibi bütün etrafını bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Bakın şöyle yanına, buralarına da aynı işlemi uygulayalım. Şimdi turuncu ipimize geçelim. Bu da anlaşılmıştır diye ümit ediyorum. Şöyle bakın, turuncu ipimizle bu yeşil zemine yine şöyle ortasından girişimizi yapıyoruz. Şu 3 zincir çektiğimiz yer,
Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1, 2 doluyoruz. Bu defa 2 doluyoruz arkadaşlar. Şöyle 1, 2 doladım. 2, 2 doladım. 3. Burada 4 tane olacak. Sonra geçiyoruz. Buraya diğerinin ortasından yine 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 2 dolayıp 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra getirip burayla birleştiriyoruz. Kaydırma ile de birleştirebilirsiniz orayı. Sık iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 2 doladık. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra getirip diğer yerle şöyle kaydırma dediğim bu şekilde 2, 3, 4, 5 zincir devam ediyoruz. Evet, sonuncuyu da yaptık. Şimdi buradan girişimizi yapıp tamamlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Evet arkadaşlarım, bakın ben kahverengiyle de bir sıra yaparız diye düşünmüştüm ama yaptım, inanın pek böyle beğenmedim. O yüzden böyle bırakmaya karar verdim. Böyle de gayet şık ve güzel durduğunu düşünüyorum. Bu önlerine de demiştim sizlere devam edin diye. Orayı da devam etmeyin arkadaşlarım. Bakın böyle gayet şık ve güzel oldu bence. Şöyle beline bir kemerle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kemeri çıkartarak böyle daha salaş, istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Sadece fikir olsun diye kemeri taktım. Bakın şöyle şık ve güzel bir atkı, şal, artık ne derseniz arkadaşlarım, yapımını böylece tamamlamış olduk. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.